8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz çocuk ve ergen psikiyatr uzman doktor Hamza Ayaydın. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, Hoş hoş bulduk. geldiniz. Hoş Merhaba, bulduk. nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun, teşekkürler. Hocam dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedir? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, yaşa uygunsuz dikkat süresi kısalığı, aşırı hareketlilik ve fevrilik ile giden, ömür boyu sürebilen çocuk gelişimsel bir rahatsızlığıdır. Görülme sıklığı nedir hocam? Bu bir kız veya erkek çocuklar arasında bir cinsiyet farkı var mı sıklık açısından? Görülme sıklığı yani çalışmalara göre %5-10 sıklıkta olduğu söyleniyor ve erkeklerde 3 kat daha sık görülüyor kızlara göre. Hocam peki dikkat eksikliği tanısı koyduğunuz ergen çocuklar velileri tarafından hangi şikayetle ya da hangi tanıyla kendileri adlandırıp getiriyor sizlere? Genelde aileler şu şikayetle geliyor. Dersi oturtmakta zorlanıyoruz. Derse otursak 5 dakika ders çalışıp ondan sonra bir bahaneyle kalkmak istiyor. Acıktım, susadım, kalem düştü gibi bahanelerle dersten kalkmak istiyor. Ödevlerini saklıyor. İşte okulda tahtayı eksik yazıyor gibi söylemlerle geliyorlar. Aşırı hareketlilikle alakalı problemlere geliyorlar. Onlar daha çok hiperaktivite semptomları olarak söylüyoruz. Aslında hem görevlerini yapmıyorlar yani onlardan ailenin beklentisi ya da hayatına hazırlanması için yapması gereken sorumluluklar var. Sorumluluklardan kaçıyorlar, hızlı hareket ediyorlar, böyle mi? Evet, yani dikkat eksikliğin şöyle, aslında beyinde iki türlü dikkat merkezi var. Biri beynin ön tarafında bizim yürütücü işlevler, sorumluluk ve öğrenme ile alakalı bir alan var. Bir de arka dikkat dediğimiz daha çok haz odaklı çalışan, işte televizyon izleme, tablet oynama, bilgisayar oynama, sevdiği işleri yapmayla ilgili bir dikkat merkezi var. Bu her insanda vardır. Ve bunlar arasında bir denge vardır. Yürütücü işlevler dediğimiz durum şu, yani bir insanın plan yapması ve o plana uyması. Mesela yarın ödevi olan bir çocuğun ne yapmasını bekleriz? Oturup dersini çalışmasını, ona göre zamanı değerlendirmesini bekleriz. Ama yarın sınav var, çocuk gidip işte top oynuyorsa, gidip kitap kaplıyorsa veya resim çiziyorsa, vaktini zaman nasıl kullanması gerektiğini yönetemiyorsa, önceliklerini belirleyemiyorsa bu yürütücü işlevde problem vardır. Yürütücü işlevde problem olduğunda bu sefer arka dikkat sistemi de kontrol altında tutulamıyor. Daha çok haz odaklı çalışmaya başlıyor. Ayrıca bu dikkat sistemi öğrenmeyle alakalı bir durum. Yani derste dinlemesi gerekiyor. Derse dikkatini idame etmesi gerekiyor. Tahtayı tam yazması, sorumluluklarını alması, işte ödevlerini takip etmesi gibi durumlar. Eve geldiğinde bu sorunu yerine getirmesi. Ayrıyeten mesela sabah normalde okula gidecek olan bir çocuk 9'da servise binecekse sabah işte şöyle bir plan yapar. Yani ön dikkat sistemi şöyle çalışır. İşte sabah 8 gibi kalkarım, işte elimi yüzümü yıkarım, kahvaltımı yaparım. Saat 9'a 5 kala da servisi beklemek için aşağı inerim şeklinde. Ama normalde böyle olması gereken dikkat eksikliği bu yürütücü işlevleri yönetemediği için çocuğun sabah kalkması bir dert oluyor. Çantasını toplaması bir dert. Hadi aile sürekli hadi yavrum kitabın nerede, çantan nerede, defterin nerede? Tutup tam evden çıkıyor, anne kitabımı unutmuşum diye geri geliyor. Yani sürekli aile onun bir ön dikkat merkezi gibi davranmaya başlıyor. Hadi yavrum çantan nerede, kitabın nerede, defterin nerede, servise geç kaldın falan. Onu tamamlamaya Evet, çalışıyor sürekli aile. ve her gün bu problem ve evde yine aynı şekilde ödev yaparken çocuk sürekli ödevini erteliyor. Mesela yatma vakti geliyor. Eğer öğretmenden biraz çekinen ve korkan bir çocuksa ağlamaya başlıyor. Ben ödevimi yapamadım falan gibisinden. Ama ve her akşam ödevini erteliyor. Öğretmene çok çekinen bir çocuk değilse siz zaten onun üzerine düşmezsiniz. Ödevini yapmadan gidiyor. Ve bu konuda sürekli aile yine ön dikkat, yani yürütücü işlevlerin yerine geçip hadi yavrum ödevini bitir, hadi yavrum işte dişlerini fırçala, hadi yavrum. Yani diğer sorumluluk alanında problem. Yani yatmasında da problem olabiliyor çocukların, yatma düzeninde de. Yani o yüzden burada problem, mesela bazen şöyle soruluyor, işte çocuk hocam 2 saat 3 saat tablette hiç kıpırdamadan yani oynayabiliyor, çocuk dikkatini çok iyi veriyor aslında, yani nasıl dikkat eksikliği olabilir diyor ama halbuki orada arka dikkat çalışıyor ve ön dikkat de problem olunca arka dikkati kontrol edemiyor ve tamamen haz odaklı bir ortam oluşmaya başlıyor. Durum budur yani dikkat eksikliğinde. Bu tablette, telefonda vakit geçirme şu an herhalde bir sürü izleyici buna katılacaktır. Şu anda bütün çocuklarda var. Bu çocukların bazı şeylere dikkatlerini verip bazı şeylerini verememesi veya daha iyi dikkat verebildikleri
daha dikkatli yapabildikleri şeylere odaklanmak gerekiyor sanırım, değil mi? Yani şöyle, şimdi çocuğun hoşlandığı, dedim ya, haz odaklı dikkat merkezi. Yani çocuğun hoşlandığı, işte resim yapmayı seviyordur, futbol oynamayı seviyordur. Orada çok iyi, yani sıkılmaz. Onda idame ettirir, işte oyun oynamayı seviyordur. Çünkü orada çok beyni yoracak bir durum yok. Daha haz odaklı çalıştığı için çocuk o tarafa daha fazla yönelir. Yani dikkat eksikliği olan çocuklar bu alanlarda bayağı iyi. Yani sabaha kadar bilgisayar oynayabilir çocuk. Ama 5 dakika ders çalışırken karnım ağrıyor deyip işte bir bahaneyle kalkabilir. Kalkmak isteyecek. Evet. Hocam peki hiperaktivite tanısı koyduğunuz çocuklar, yani ergenlerin aileleri size hangi şikayetlerle geliyor? İşte eli ayağı durmaz, çok hareketli, koltuk tepelerinde gezer. İşte misafirliğe gittiğimizde hani sanki ya kalkıp gitseler, hani orada da çok problem oluşturur, çok tutturur. Söz dinlemez, çok karşı gelir gibi şikayetlere geliyorlar. Tabii bu şikayetlerin de hani sadece mesela çocuklar kendilerini evde güvende hissettikleri için biraz daha rahat ve hareketli davranabiliyorlar. Ama çocuk okula gittiğinde hani sınıfta oturması gerektiğini, sırasında ders dinlemesi gerektiğini bilir ve oradaki hani kurallara uyar. Ama hiperaktif çocuklar iki farklı ortamda da bu problemi yaşıyorlar. Yani her çocuk evde hareketli, her çocuk evde biraz daha rahat o anlamda hani aileyi bunaltabiliyor ama okula gittiğinde çocuk o hareketlilik problemi oluşturmuyor. Ama hiperaktivite de öyle olmuyor. Her ortamda, nereye giderseniz gidin, çocuk o hareketlilik problemini yaşatabiliyor. Bu dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğunda yaşam döngüsü nasıl hocam? Yani oyun çağında daha çok hareketlilik ön planda. Dikkatle alakalı şeylere çok dikkat çekmiyor. Ama yine de işte etkinlikleri idame etmekte, öğrenmede zorluklar olabiliyor. İşte kreşte, ana sınıfında daha çok hareketli oyunlar, diğer çocuklara zarar verecek şekilde oyunlar oynayabiliyorlar. Gürültülü oyunları seviyorlar. Daha çok hareketlilik ön planda oluyor o dönemde. İlkokul çağında asıl dikkat eksikliği ailelerin dikkatini çekiyor. Çünkü çocuk hani ilk 1-2 ay alışma dönemi, sonra işte ödev yapması gerekiyor. Ödevlerini takip etmesi gerekiyor. Yani sorumluluklarını alması gerekiyor. Sınıfta oturması gerekiyor. Artık öğretmeni dinlemesi gerekiyor. Ama çocuk işte hareketliyse sınıfta gezinmeye başlıyor. Öğretmen soru sorduğunda parmak kaldırmadan cevaplıyor. Arkadaşlara cevap verecekken onun yerine cevap veriyor. Yani dürtüsellik problemleri oluyor. Yine teneffüslerde arkadaşlarına sataşma, davranışsal problemlere sebebiyet veriyor. İşte vurma, itme gibi şeyler olabiliyor. Tabi o zaman dikkat çekmeye başlıyor. Daha çok aileler bu sebeple bize gelmeye başlıyor. Ve aileler de çocuklar her akşam ders yaptırırken zorlandıkları için o sebeple yardım almak için geliyorlar. Ergenlik döneminde de bu dürtüsellik sebebiyle riskli davranışlar olabiliyor. İşte hızlı araba kullanma, daha o tür şeyler, suça bulaşma, disiplin suçu alma gibi durumlar oluşabiliyor. Yani normalde biz 8-9 yaşta hiperaktivitenin biraz rahatlayıp ama dikkat ve dürtüsellik kısmından devam edebildiğini biliyoruz. Ama eğer hiperaktivite toparlayamıyorsa bu sefer riskli davranışlar artıyor ergenlikte ve bu suça bulaşma, disiplin suçu alma ve okulu bırakmaya kadar gidebiliyor. Zaten okumaya karşı bir dirençleri oluyor. Çünkü çocuk okulda başarısız olması, aileyle çatışma yaşaması, davranışsal problemlere bağlı okulda arkadaş ilişkilerinde sorun yaşaması gibi durumlar kronik süreçte özgüven problemine ve diğer ruhsal durumlar, anksiyete, depresyon gibi sebebiyet verebiliyor. Yani arkadaşlarına sataşan bir çocuk arkadaşlar tarafından dışlanmaya başlıyor hareketliliği sebebiyle. Çünkü çocuk kendini frenleyemiyor, yürütücü işlevler kontrol edemediği için hareketlerini, yani fren sistemi iyi çalışmadığı için çocuk zorlanıyor. Bu da süreçte okulu bırakmaya kadar gidebiliyor. Yani ben lise dönemine gelmiş okulu bırakan hiperaktif, tedavi olmamış hiperaktif çocuklarla çok karşılaştım. Yani aileler tarafından, bizler tarafından çok iyi çocuklarımıza dikkat etmemiz, analiz etmemiz ve bir an evvel hani psikiyatr ya da terapi ne gerekiyorsa o yolda ilerletmemiz gerekiyor. Ailelerin en büyük sorumluluğu bu. İleride Evet, bu yani, şekilde maddeydi, farklı konulara karışmaması için erken evet. yaşta fark etmemiz gerekiyor. Yani bu çocuklar kendini frenleyemediği için gözlerini çöpten sakınmazlar. Yani bir şeyin hatalı olduğunu bilse bile hiperaktif çocuklar kendini o hatanın içinde bulur. Evet, bu yanlış, yapmaman gerekiyor. Bilse bile yine onun içinde kendini bulur. Çünkü fren sistemi, yürütücü işleri iyi çalışmadığı için fren sistemi çalışmaz, kendini kontrol edemezler. Evet. O yüzden bu çocuğun elinde olan bir şey değil. Yani genetik olarak %80 genetik faktörler, %20 çevresel faktörler etkili. Yani çocuğun elinde olan bir şey değil. Sistem
öyle dizayn edilmiş yani genetik olarak. O yüzden bu hatalara Genlerde var, düşüyorlar. ailede Evet. var. Yani ders yaparken sıkılıyor. Evet, yani bu çocuklar şöyle, hani dedim ya, plan yapmakta zorlanırlar, yapsa bile plan uymakta zorlanırlar. Mesela şöyle de, tamam, ben bir dahaki sınava iyi çalışacağım anne der. Bir dahaki sınav geldiğinde çocuk yine aynı şekilde çalışamaz. Siz beni bir dahaki sene görün bakın der ama bir dahaki sene yine aynı sistem. Çünkü sistem düzelmediği sürece çocuk motive olamıyor, plan yapamıyor, plan yapsa bile plana uyamıyor. Dikkatini verse bile dikkatini idame ettirmekte zorlanıyor. Bu sefer sürekli bir kesintiye uğruyor. Bu da problem oluşturuyor uzun vadede. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Renk kattınız programınıza. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz çocuk ve ergen psikiyatri uzman doktor Hamza Ayaydın'dı. Kendisiyle dikkat eksikliği, hiperaktife bozukluğundan, DHEPT'in ülkemizde görülme sıklığından ve süreçlerinden, tedavi süreçlerinden bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.